Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kaşık kaşık Y turşusu hazırladım. Domates ile hazırlanıyor. Çok lezzetli bir harika turşu oluyor arkadaşlar. Bu turşuyu kaşık kaşık tüketebilirsiniz. Hatta yaptığınız zaman kışa bile saklayacağınızdan emin değilim. Hemen tüketilecektir. O kadar lezzetli oluyor. Evet, kaşık kaşık Y turşusu nasıl hazırlanır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Burada benim 2,5 kilo domatesim var. 3 baş sarımsak soydum, kabuklarını hazırladım. Kırmızı biber, sivri biber. Bunlar istediğiniz kadar ölçüde olabilir. Ama domatesim 2,5 kilo arkadaşlar. Size tam olarak ölçüyü vermek için söylüyorum. İlk aşamada domateslerin şu üzerinde olan sap kısımlarını şöyle bıçak ile kesiyoruz. Evet, karalı yerleri varsa onları da alalım. Çürük yerini sakın kaçırmayın. Bu şekilde domateslerimi tamamen doğruyorum arkadaşlar. Evet, bugün kaşık kaşık Y turşusu hazırlıyoruz. Çok lezzetli, çok harika bir turşu. Evet, bu şekilde domatesleri doğradım. Şimdi biberlerimi de saplarını keseceğim. Şöyle ilk aşamada ortadan ikiye bölerek biberlerimi doğruyorum. Evet arkadaşlar, daha önce sizlere birçok turşu tarifi vermiştim. Kanalımda bulabilirsiniz tariflerimi. Evet, kırmızı biberlerim var benim burada. Onların da çekirdeklerini biraz döktürdüm. Onları da iri parçalar halinde doğruyorum. Daha sonra bunları robotta çıkaracağız. 3 adet de acı biber katıyorum arkadaşlar. İsterseniz bu acı biberleri katmayabilirsiniz. 3 tane koydum. Bu isteğe bağlıdır. Evet, robotumuzu koyduk. İlk aşamada domateslerimizi robottan çekiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde iyiden salça olmayacak şekilde, birazcık iri taneleri kalacak şekilde robottan çıkardık. Yine de çok iri değil arkadaşlar. Tüm domatesleri aynı şekilde çıkarıyoruz. Parçalıyoruz. Evet arkadaşlar, domatesleri parçalama işlemini bitirdik. Şimdi biberleri aynı şekilde yine parçalayacağız. Karışık kırmızı biber karışık koydum. Bakın bu şekilde kaşığa gelecek şekilde parçaladık. Parçaladığımız biberleri de içine bırakıyoruz. Sarımsaklarımızı dediğim gibi 3 baş sarımsak soymuştum, ben hazırladım. Onları da parçalıyorum robotta. Parçalamış olduğumuz sarımsakları da döküyoruz. Bu aşamada büyük bir kabın içine dökün arkadaşlar. Üzerine sirkesini ilave ediyoruz. Ne kadar sirke kullanacağız? 2,5 kilo domatesimiz vardı. 1 su bardağı artı da yarım su bardağının yarısı kadar da sirke koyduk arkadaşlar. 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Yeterli olacaktır. Çok fazla tuz koymuyoruz. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Tüm malzemeler birbirine geçsin. Şimdi 2 saat turşumuzu şöyle karıştıracağız. Yarım saat ara ile kaşık ile karıştıracağız. Bu da domateslerin gazının çıkmasını bekleyeceğiz. 2 saat yeterli olacaktır. Yarım saat ara ile 4 ya da 5 kez karıştırıyoruz. 2 saatin sonunda hazır olan turşumuzu şimdi ne yapacağız? Kavanozlara dolduruyoruz. Yarım kiloluk kavanozlara dolduruyorum arkadaşlar. Bunun da sebebi çabuk bitmesi için. Biliyorsunuz, açıldığı zaman kapakları bir hafta falan dayanır. Daha sonra bozulmayı yapabilir. Onun için ne kadar küçük kavanoza koyarsanız o kadar iyi. Toplamda 4 kavanozum çıktı. Yarım kiloluk. Gördüğünüz gibi 4 adet kavanozum çıktı. Şimdi bir kaşık ile şöyle üzerlerini bastırıyorum.
yerleştiriyorum güzelce. Bakın yavaş yavaş bastırdım. Şimdi ne yapacağız? Burada benim sıvı yağım var. Her bir kavanozun üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ döküyoruz. Evet, sıvı yağını döktükten sonra sıkı sıkı kapaklarını kapatıyoruz ve turşumuz hazır. Karanlık bir ortamda tüketeceğimiz zamana kadar bekleteceğiz. Bakın bu tabakta olan da kaldı. Toplamda 4 kavanoz artı şu kadar da tabakta kaldı. Bunu da hemen tüketeceğiz. Umarım sizler için hazırlamış olduğum kaşık kaşık ye turşusunu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de evinizde yapar tüketirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın.